Bir şey alacaksan asla araştırma yapmadan alma. Bu videoda iyi bir bakım halinde seninle 10 yıla yakın yaşayacak bir kuş alman için bilmen gereken şeyleri anlatacağım. Sen de kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yazarsan bana en büyük desteği vermiş olursun. Muhabbet kuşu sahiplenmeden önce karar vermen gereken bazı konular vardır. Bunlardan ilki yavru mu yoksa yetişkin mi almak istediğindir. İkisi arasındaki en büyük fark yavru kuşun eğitimi ve alışma süreci yetişkin bir kuşa göre çok daha kolay ve kısadır. Yavru bir muhabbet kuşu almak isterseniz ona daha dikkatli bir bakım yapman gerektiğini bilmelisin. Aksi takdirde hastalanma ihtimali çok yüksektir. Ona sürekli olarak besleyici mama yapmalı ve onu sıcak tutman gerektiğini bilmelisin. Yetişkin kuş aldığında ise böyle bir sorun yaşamazsın. Besleyici yem karışımı oluşturup onu beslemen yeterlidir. Yukarıdaki linkte besleyici bir yem tarifi verdim. Oraya bakarak bunu nasıl yapacağını öğrenebilirsin. İkinci karar vermen gereken konu ise muhabbet kuşunun cinsiyetidir. İki cinsiyeti karşılaştıracak olursak dişi kuşların eğitimi ve alışması daha zordur. Üstelik konuşma ihtimalleri de daha düşüktür. Konuşsalar bile çok az kelime öğrenirler. Genelde telefon ya da zil sesi gibi sesleri taklit ettiklerine şahit oldum. Kelime öğrenip çok net konuşanları pek görmedim. Aynı zamanda dişi kuşlar daha nazlı ve daha hırçın olurlar. Isırma oranları da erkek kuşlara göre daha yüksektir. Dişi kuşlar yetişkinliğe ulaşıp üreme dönemlerine girdiklerinde çok agresif olabilirler. Erkek kuşlarda bu durumu pek gözlemlemedim. Üstelik erkek kuşların daha cana yakın ve kelime öğrenme becerilerinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Benim tavsiyemi merak edersen ev üretimi yapan birinden 2-3 aylık erkek muhabbet kuşu alman olacaktır. Çünkü hem eğitimi daha kolay hem de size alışması çok daha kolay olacaktır ve size daha çok bağlanacaktır. Ama unutma, bakımında çok hassas davranmalısın, ona mama yapmalı ve her gün taze steril su vermelisin. Muhabbet kuşunun cinsiyetini ve yaşını nasıl anlayabileceğini anlattığım yukarıda çıkan videoya bakarak bilgini arttırıp istediğin bir kuşu tam isabet alabilirsin. Renk konusuna gelecek olursak lutino ve albino kuşların bakımı daha hassas olmak zorundadır. Çünkü bu kuşlar genetik olarak hasarlı kuşlardır. Bu yüzden bağışıklık sistemleri daha düşük olur. Muhabbet kuşunun rengine göre sağlık ve ömür yönünden kıyaslarsak orijinal yeşil renkte olanları en avantajlılarıdır. Şu anda ekranda gördüğünüz renk buna örnektir. Üstelik bu renk kuşlar kelime öğrenme becerisi en yüksek renktir. Ömürleri de diğer renklere göre 1-2 yıl daha uzundur. Şimdi geldik en önemli kısma. Kuşunu sahipleneceğin yere gittiğinde onu mutlaka izle ve bilinçli olarak seçim yap. Çünkü bazı kuşçular senin bilmediğini fark ettiğinde elinde istediğin cinsiyet ya da yaşta kuş yoksa seni kandırabiliyorlar. Aklında bulunsun, kuşunu aldıktan sonra bana her zaman bu videonun altından soru sorabilirsin. Yaş, cinsiyet ve renk konusuna karar verip kuşunu alacağın yere gittikten sonra şimdi sıra geldi sağlıklı bir kuş seçmeye. Seçeceğin kuşun ishal olmamasına özellikle dikkat etmelisin. Gerekiyorsa aldığın yerde kuşu ayrı bir kafese koydurtup kuşun 1-2 tane pislemesini bekle. Zaten muhabbet kuşları maksimum 10-15 dakikada bir pislerler. Kuş pisleyene kadar kuşu satın aldığın yerden asla ayrılma. Eğer kuş ishal ise o kuşu da almanı pek tavsiye etmem. Çünkü kuşlarda en büyük hastalık belirtisi ishaldir. Şimdi sana ekranda gösterdiğim görüntü sağlıklı bir kuş pisliğidir. Ortasındaki beyaz üre ve etrafındaki kahverengilik mutlaka olmalıdır. Birazdan göstereceğim görüntü ise ishal bir kuş pisliğidir. İshal kuş pisliğinde ortadaki beyaz üre kısmı bulunmaz ve genel olarak pislik dağılmış haldedir. Çok iyi bakım yapan, kuşlarını çok seven pet shop'lar olsa da ben genel olarak pet shop'taki kuşları incelediğimde bakımsız ve yabani olduklarını gördüm. Bu yüzden kuşunu ev üretimi yapan birinden alman daha iyi olacaktır. Ev üretimi yapan kişilerin az kuşu olduğu için kuş yavruluktan itibaren ele alışık olarak büyür ve bu yüzden yabani olmaz. Bu anlattıklarımı gerekiyorsa bir kağıda not edip öyle kuş almaya git. Çünkü orada heyecandan bu söylediklerimi unutup gerekli kontrolleri yapmama ihtimalin var. Yeni aldığın kuşunun resmini de www.hızliresim.com adresine yükleyip linkini burada paylaşarak bizimle tanıştırabilirsin. Onunla ilgili sorularını sorabilirsin. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kal.